Serimizin bu videosunda diğer konulara geçmeden sıcağı sıcağına bazı W124 araçlarda olmayan polen filtresine ben nasıl bir çözüm ürettim bunun detaylarını sizlere göstereceğim. Klima kazanı söküm videosunda kazanı komple dağıtırken söktüğümüz evaporatörün haliyle kazan parçalarının durumunu sizlere detaylıca göstermiştim. O videoda belirttiğim üzere zamanın mühendisleri maalesef bazı 124 kasalara bu polen filtresini koymadığından yıllarca içeri dolan toz kabin içindeki havanın kalitesini olumsuz etkileyecektir. Biliyorsunuz ben tüm peteklerin değişimini yaptım. Aslında yıllarca sorunsuz kullanılabilecek hale de getirdik. Ancak tam bu aşamada herhangi bir önlem almazsak emeğimizin zamana bağlı olarak boşa gideceği gibi bunun sonucunda da fanın üfleme performansının düşmesi ve ızgaralardan sürekli tozlu havanın gelmesi gibi olumsuz durumlarla karşılaşabiliriz. Sizler için hazırlamış olduğum bu video diğerlerine göre nispeten kısa olacak ancak içerik kalitesi ve sunulan bilgiler açısından bu araca sahip kişilere ilaç mahiyetinde bir çözüm olacaktır. İlaç gibi diyorum çünkü videonun ilerleyen aşamalarında paylaşacağım çizim dosyalarıyla bu projeyi kendi yapmak isteyen takipçilerimin de ulaşabileceği bir dizi anlatımımız olacak. Bu kadar özetten sonra işlemlerimize başlayalım. Bakalım sürecimiz nasıl ilerleyecek. Çok kısa önceki videolara atıfta bulunacak olursam klima kazanının üstünde bulunan çeşitli trim parçaları ile silecek mekanizmasının sökümünü diğer videoda yapmıştık. Dolayısıyla buraları hızlıca geçerek tasarımı nasıl yaptığımı düşünmeye başladım. Aslında kazan dışarıdayken ölçüleri alsaydım, hatta montajını da dışarıda yaparak gerek hatalar gerekse oturma şekli olsun çok daha kolay olacaktı. Açıkçası o sürecin başında bu işlemler aklımdayken sonrasında nedense bu fikri unutarak gördüğünüz gibi kara kara düşünmeye başladım. Neyse yapacak bir şey yok diyerek kazan üzerindeki bu hava girişinin ölçülerini alıyoruz. Bu noktada öyle bir tasarım yapmalıyım ki hem kalınlığı ince olacak hem de içeri çekilen hava debisindeki düşüşü minimum düzeyde tutacak bir yapı oluşturmalıyım. Yaptığım ölçülendirme çalışmalarında 1 milimetrelik hata payı ile belki birilerinin işine yarar diye bu ölçüleri de bu noktada sizlere göstermek istedim. Aldığım ölçülere göre nasıl bir tasarım yapacağız onu da bu noktada karar vermek gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi kazanın hemen üstünde silecek mekanizması mevcut. Dolayısıyla çok kalın bir tasarım yaparsak mekanizmanın çalışmasına da engel olacaktır. Bu noktada ben süpürge filtresinden tutun birçok aracın filtre sistemlerini de araştırdım. Ancak montaj alanının dar yani kazan ile silecek arasında en fazla 9 milimetre boşluk oluşu burada sızdırmaz ve tam kapatacak kolay, ulaşılabilir bir filtrenin direkt temin edilmesinin önüne geçiyor. Ben tasarımımı AutoCAD programında yaparken anlattığım bu düşünce sürecinin sonunda bu iş için en uygun olabilecek malzemenin aspiratör filtresi olduğuna kanaat getirdim. Günlük hayatta kullandığımız ev tipi aspiratörlerin hemen hemen hepsinde bu gördüğünüz 3 katmanlı alüminyum malzemeden yapılmış sık gözenekli filtrelerden oluşuyor. Bunların kalınlığı yaklaşık 1 milimetre olduğundan ben de kaset düzeneği gibi yapacağım bu tasarımda filtreleri aradan yuvasına sokarak hiç yoktan iyidir diyerek bu şekilde olmasına karar verdim. Hatta yaşı 30'un üzerinde olanlar bilir. Eski ev tipi aspiratörlerde bu gördüğünüz yüksek geçirgenli ve kolay yırtılmayan kağıt filtrelerde kullanılmaktaydı. Ben bunlardan da bir paket alarak alüminyum panellerin arasına yerleştirip daha ince partiküllerin tutulmasını hedefledim. Ben süreci anlatırken gördüğünüz şekilde hızlıca aldığım ölçülere göre yaptığım tasarımın parçalarını lazerde keserek kazandaki boşluğun üzerinde denemeler yaptım. Gerek oval köşelerin gerekse boşluğa uygun toleransta girecek parçayı oluşturana kadar birkaç provamız oldu. Program üzerinde sizlere çizimi gösterecek olursam birazdan montajlarken ve bu projeyi yapacak kişiler neyi nereye takacağını daha iyi anlayabilirler. Arada belirteyim bu sistemi 3D yazıcı ile yapmak isteyen de olursa süreç sonunda onunla ilgili bilgileri de vereceğim. Bu gördüğünüz parça kazandaki hava boşluğuna geçerek kasanın sağa sola oynamasını engelleyen merkezleyici çerçeve diyebilirim. Hemen bunun üst kısmına kazanın formuna uygun iç ölçüleri de alttaki merkezleyici ile birebir tutan filtrenin zemini. Zemin üstüne eklediğim bu U şeklindeki çerçeve de hem filtrenin yerleşim boşluğunu oluşturacak hem de U şekli sayesinde kaset gibi bir taraftan filtre rahatlıkla çıkartılabilecek. Filtre ve kasanın üstünü kapatacak bu parçamızın da tasarımını gördüğünüz şekilde yaparak çizimimizi oluşturdum. Kalınlığı 8,5 mm civarında olan bu tasarım ile hem silecek mekanizmasına engel teşkil etmeyecek hem de alüminyum filtreler yıkanabildiği için çok uzun yıllar hizmet edecek bir ürün oldu. Yıkanabilir dedim ama az önce bahsettiğim kağıt aspiratör filtresini de araya eklerseniz onun değişimini her seferinde yapmanız gerekmektedir. AutoCAD programı üzerinden gösterdiğim tüm parçaları tek tek lazerde biraz uzun sürse de kesimini hatasız şekilde yaptım. Bildiğiniz üzere plexi çok kırılgan bir yapıya sahip olduğundan gerek kasanın inşasında gerekse kazan üzerine montajında çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Yani kasayı kazana montajlarken, ki birazdan göreceksiniz, herhangi bir kasma veya zor geçme gibi durumlarla karşılaşmamamız gerekiyor. Plexi parçalarını birbirine plexi yapıştırıcısı olan kloroform kullanarak sağlam olacak şekilde yapıştırdım. Dilerseniz bu noktada Japon yapıştırıcı bile kullanabilirsiniz. Ancak sağa sola bulaştırmamak adına biraz daha özen göstermemiz gerekebilir. Kasanın alt kısmını oluşturduktan sonra araç üzerinde son bir deneme daha yaparak bu gördüğünüz deliklerden sabitleme yapmayı düşündüğüm için burada da bir dizi işlemlerimiz olacak. Aslında daha basit düşünecek olursak kasayı siyah saç vidaları kullanarak bu gördüğünüz klima kazanının plastiklerine montajlayabilirim. Ama zamanla sök tak yalama olacağından daha kullanışlı bir çözüm üretmek için somunlu perçin kullanmayı tercih ettim. Bu sistemin detaylarına çok girmeyeceğim ama merak edenler varsa somunlu perçin veya rivet nut olarak arama yapabilirler. Civata kafaları sırıtma yapmasın diye metrik 4 kullanacağım için buna uygun çapta matkabı alarak kazan üzerinde delme işlemine geçiyorum. Tasarımını yaptığım kasanın montaj deliklerinden matkabı yerleştirerek gördüğünüz şekilde hemen hemen sıfır hata ile delikleri uygun konumdan deliyorum. Somunlu perçinler geçtiği yuvada sıkışma mantığıyla durduğundan bu noktadaki tek çekincem presleme esnasında kazanın plastik aksamlarında çatlama olma durumu. Elimin ayarını belirlemek adına bu parçadan daha kırılgan olan Plexi'de deneme yapmak için aynı çapta deliği bir parça üzerine açtım. Daha sonra buraya bir perçini takarak çatlayacağı noktaya kadar sıkıştırmaya başladım. Pensenin elimde hissettirdiği zorluğu hafızama attıktan sonra tekrar araç başına geçiyorum. Plexi, aracın bu plastik parçasından daha gevrek bir malzeme olduğundan somunlu perçinlerin sıkım işlemini Plexi'ye uyguladığım sertlikte yaptım. Çok şükür kazana zarar vermeden yaptığım bu presleme işleminde artık filtre kasası civatalı şekilde montajlanıp çıkabilecek bir yapıya sahip oldu. Sabitleme açısından ürettiğim bu çözüm uygulama aşamasında riskli olsa da sonuç itibariyle servis ergonomikliği açısından gayet iyi oldu diyebilirim. Tasarımımızın en önemli aşaması yani taban kısmı artık oturduğuna göre üst kısmın parçalarını da ekleyebiliriz. Araç üzerinde denemeleri yaparken bir yandan da kesime verdiğim üst yüzeyin imzamız atılmış şeklindeki halini sizlere göstereyim. Plexi yüzeyi çok parlak olduğundan hafif matlaştırarak daha yumuşak bir görüntü elde etmek adına tek yönde olacak şekilde ufaktan zımparalama işlemini yaptım. Matlaştırma sonrasında da yüzeyin hali gördüğünüz gibi olmuştur. Üst yüzeyin taban ile arasındaki boşlukları oluşturan bu ince parçaları U şeklinde üst yüzeyin arka kısmına diğer parçalarda olduğu gibi dikkatlice yapıştırdım. Artık üst yüzey ile taban kısmı hazır olduğuna göre bunları evlendirmenin vakti geldi diyerek gördüğünüz bu kılavuz çizgilerini referans alarak birleşimini sağlıyorum. Yapıştırıcıyı adım adım uygulayarak parçaların birbirine kaynamasını gördüğünüz şekilde yaptım. Ön kurumanın ardından yapışmanın daha sağlam olması adına bu gördüğünüz küçük baskı kelepçeleriyle sıkışmayı sağlayarak ekstra kloroform ve ısı uygulayarak sağlam olmasını hedefledim. Yapıştırma işlemi aslında sağlam oldu. Ancak birazdan bu noktalara ekstradan birkaç işlemimiz daha olacak. Az önce parça üzerinde imzamızın olduğundan da bahsetmiştim. Lazerde kazıyarak yaptığım bu yazı maalesef kendini çok belli edemediğinden işin gereksiz tarafı gibi gözükse de yıllar sonra hatırlanmak adına burada da bir dizi çalışma gerçekleştirdim. Hatırlarsanız garaj kurulum videolarında varillerden kendime dolap ve lavabo yapmıştım. Orada garaj tasarımına uygun olacak yağlı boyalar ile bunları turuncuya boyamıştım. Ta o zamanlar artan bu boyayı da değerlendirmek adına ismimizin kazındığı yuvalara bu boyadan doldurmaya karar verdim. Sonucu nasıl olur bilmiyorum ama maksat eldeki imkanlarla bir şey yapmak olduğundan gördüğünüz şekilde akşamın yorgunluğuyla bu incik cincik işle de uğraştım. Eğer şimdi yapmasam ben biliyorum ki ertesi sabah araca montaj yapacağım için boya hemen kurumayacağından dolayı bu zaman alıcı uygulamayı yapmazdım. Her neyse çok ufak hatalar haricinde güzelce oyulan noktaları boya ile doldurduktan sonra kurumaya bıraktım. Kuruma sonrası tasarımımızın nihai durumuna bakacak olursak ismimizin belirginliği yanında filtrenin çıkartılıp takılabileceği kaset yuvasını görebilmektesiniz. Zaten video başında da belirttim. Filtre normal filtreye göre çok daha uzun ömürlü olacağından ara ara çıkartıp yıkamayla yenilemesi rahatlıkla yapılabilir. Kasa hazır olduğuna göre işin merak uyandıran kısmı acaba araya kaç tane alüminyum filtre girecek ona da bir bakalım. Aspiratör filtrelerini bilirsiniz. Çok fazla çeşit olduğundan benim tasarımıma uygun bir filtreyi tek adet olacak şekilde
200 TL gibi gayet uygun bir rakama aldım. Dediğim gibi hepsinin ölçüleri farklı ancak iç yapısı hemen hemen hepsinde aynı. Genellikle kaliteli filtre diye nitelendirilen aspiratör yedek parçalarında bu gördüğünüz elekler bir miktar daha kalın oluyor. Ucuz olan modellerde ise resmen elinizle yırtabileceğiniz inceliğe sahip elekler de bulunuyor. Her neyse bu kadar gereksiz ev aletlerine dair detayı verdikten sonra gördüğünüz üzere tasarımımdaki kaset yuvasının ölçülerine göre filtrenin kesimini yaptım. Kesilen bu parçaları 2 adet üst üste olacak şekilde yuvasına yerleştirmeden önce alüminyum filtrelerin arasına sandviç yapıda olacak şekilde birkaç hassas toz tutucu eleman koymayı düşündüm. Bunlardan ilki elektrik süpürgelerinde kullanılan bez torbalar. Ancak yaptığım denemelerde yuvaya otursa bile hava emişini ciddi oranda engelleyip ayrıca su gelirse ıslanıp nemi muhafaza edeceğini düşündüğüm için sonrasında vazgeçtim. Hemen ardından Febi'nin bana gönderdiği W124 araçlar için bazı modellerde bulunan polen filtresini incelemeye başladım. Belki bu filtrenin kağıt elemanını kullanırım diyerek burada da birkaç girişimim oldu. Ancak kalın gelince ve yuvaya sokmakta zorlandığımdan ötürü bunun da kullanımından vazgeçtim. Febi'nin gönderdiği parçayı da mundar ettikten sonra bu iş için en güzel malzeme yine vazgeçemediğimiz eski tip aspiratör filtresi oluyor. Gördüğünüz gibi epey fazla miktarda ve gözenekli bir yapıya sahip olan bu malzemeyi inceliğinden ötürü 2 kat bile kullanabilirsiniz. Bu arada arzu etmezsek tamamıyla bu şekilde de sadece alüminyum filtreleri kullanarak da tasarımımızı araca montajlayabiliriz. Şu da aklınıza gelebilir. Ya hocam filtrenin geçtiği kaset yuvasını biraz daha yüksek yap, olsun bitsin. Ne uğraşıyorsun diyebilirsiniz. Ancak filtrenin hemen hemen 3-4 mm yukarısında silecek mekanizması olduğundan maalesef uygulama alanımız çok kısıtlı. Malzeme seçimi ve tasarım konusunda gerekli tüm detayları verdikten sonra kasanın birleşim yerleriyle oturma yüzeylerine birkaç uygulama daha yapalım ki uzun ömürlü olsun. Zamana bağlı olarak sıcak soğuk değişimlerinde veya sök-tak işlemlerinde katmanlar arasında açılma ihtimali her zaman var. Bu riski en aza indirmek için görüldüğü üzere kasanın etrafına nizami bir şekilde bant çekerek ek yerlerine boydan boya siyah silikon uygulaması yaptım. Bilenler bilir. Bu silikon kuruduğunda yapıştığı yüzeyde yüksek tutunma gücüne ve çekme mukavemetine sahip. Sizler de sakın benim gibi silikonu parçanın dört bir tarafına çekmeyin, sonra filtreyi girdiği delikten çıkaramazsınız. Burada ben hızımı alamayıp yanlışlıkla filtrenin giriş deliğini bile kapattım. Silikon biraz kuruduktan sonra tasarımımızın ön ve arka kısımlarını sizlere göstereyim. Artık yapacağımız son bir iyileştirmeden sonra parçanın montajına geçebiliriz. Filtrenin alt tabanı plexi, oturacağı yüzeyde plastik olduğundan illaki hava kaçakları olacaktır. Tabi hava kaçağı demek toz ve pisliği de beraberinde getirecektir. Filtre kasasının öpüşme yüzeylerine de bu gördüğünüz yapışkanlı ses yalıtım süngerlerini kullanarak aradaki boşlukları tolere edebilecek bir çözüm ürettim. Montaj öncesi artık parçanın son durumunu sizlere göstererek nasıl bir ürün ortaya çıkardığımı sizlerin yorumuna bırakıyorum. Yapacağınız olumlu olumsuz eleştirilerde ciddi bir soruna çözüm bulmamız, tasarımın uygulanabilir ve ucuz olması, montaj kolaylığı, performans ile bakım kolaylığı açısından genel bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bu arada parçayı montajlamadan önce unutmadan geçmeyin, tasarımını yapmış olduğum bu çizimleri herhangi bir karşılık beklemeden her ne kadar bu camianın sözde ağababaları beni sevmese de biz insan odaklı ve siz değerli takipçilerime faydalı olabilmek adına önceden olduğu gibi şimdi de paylaşımı açıyorum. Bu tasarımı gerek 3D yazıcı tarafında gerekse lazer kesimde benim yaptığım gibi plexi keserek yapmak isteyenler için Thingiverse sitesine tüm çizim dosyalarını ekledim. Bu siteye üyelik bile oluşturmadan direkt indirme işlemini gerçekleştirebileceğiniz bağlantıyı video açıklamasına bıraktım. Ayrıca site üzerinden de konuyla ilgili W124 Cabin Filter Case tarzı arama yaparsanız benim tasarımıma aynı şekilde ulaşabileceksiniz. 3 boyutlu yazıcısı olanlar veya dışarıda bunu lazerde kestirerek yaptırabilecekler için vermiş olduğum bu değerli bilgilerden sonra parçamızın montajını araç üzerindeki yerine yapalım. Filtre kasasını kazan üzerindeki yerine sabitlemek için üzerinde delikler mevcuttu. Ancak bu delikleri şimdi filtreler kapattığından gördüğünüz üzere temiz bir şekilde deldim. Buraya takacağımız pas yapmayan alüminyum civatalar ile hem sırıtma olmayacak hem de içerideki filtrenin yerinden oynamaması sağlanacaktır. Filtre kasasını yerleştirirken tasarımımızın üst noktası bu gördüğünüz kazan ile şase arasındaki ince boşluğa geçen tam plexi kalınlığı kadar ayarlanmış bir boşluğa sahip. Tabi bu boşluğa yerleştirince de filtrenin alt kısmı kazandan yaklaşık 10 mm yukarıda kaldığından
Bu noktada bastırırsak kesinlikle kırılabilir. Bunun için buradaki eğimli formu bizim kasaya uygulayabilmek için montaj anında civataları sıkarken bir yandan da ufaktan ısıtma işlemi yaparak plexilerin çok hafif bükülmesini sağladım. Plexi ısıyla rahat bir şekilde bükülebildiğinden bu noktada kazan üzerindeki forma çok rahat şekilde uyum sağladı. Bu küçük montaj detayını da verdikten sonra montaj sonrası son duruma birlikte bakalım. Bu aşamadan sonra silecek mekanizmasını hemen montajlamıyoruz. Her zaman söylediğimi yine tekrar edecek olursam hazır sökülmüşken silecek mekanizmasında da bir dizi işlemlerimiz olacak. Komple mekanizmayı dağıtarak burada yaptığımız dişlilerin kontrolü, greslerin yenilenmesiyle burç değişimlerinin yapılarak söküm ve montaj aşamasında sentenin kaçmaması adına nelere dikkat ettik hepsini bir sonraki videoda anlatacağım. Konu bazlı ilerlediğimiz bir videonun daha sonuna ulaşmanın mutluluğuyla hepinize sağlık ve esenlik dileyerek videomu sonlandırıyorum.